Beyniniz hayatınızda bildiğiniz her şeyi yansıtacak şekilde düzenlendiyse, beyniniz dış dünyanızın bir aynasıdır diyebiliriz. Yani sizin beyniniz, hayatınızda öğrenip deneyimlediğiniz her türlü şeyin eseridir. Şayet her gününüzde yaratım halinde bulunmuyorsanız, yani sabah uyanıp bir gün önce yaptıklarınızın tıpatıp aynını yapıyorsanız, beyninizdeki eski kabloları çalıştırıp eski tanıdık yollarla düşünmeye başlamaz mısınız? Kaç kişi bana katılıyor? Şayet her gün aynı insanları görüp aynı yerlere gidiyorsanız ve aynı tahmini zamanlarda aynı şeyleri yapıyorsanız, kimliğinizi her gün yeniden onaylayan duyguları tekrar tekrar deneyimliyorsanız, aşina olduğunuz, yani başka deyişle tamamen geçmişinize ait olan hisleri yaşıyorsanız, bu duygular sizin düşüncelerinizi çekiyorsa, siz çoğunlukla geçmişte düşünüyorsunuz demektir, doğru mu? Ve aynı düşünceler her zaman aynı seçimlere yol açar. Seçimler de bilinçsiz alışkanlıklara yol açacak bilinçsiz seçimler olur. Ve bu bilinçsiz alışkanlıklar da aynı deneyimleri yaratır. Bu duyguların kimliğinizi onaylayan, size aşina gelen bu hislerin hepsi aynı düşünceleri çeker ki biz buna kişilik diyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi biyolojiniz, sinir devreleriniz, kimyanız, hormonlarınız, genetik ifadeleriniz, sağlığınız, bunların hepsi davranış ve düşünüş şeklinizle örtüşür. Düşünme, davranma ve hissetme tarzınız da sizin kişiliğinizdir. Kişiliğinizin kişisel gerçekliğinizi yarattığını da söylemiştik. 35 yaşına gelene kadar benliğinizin %95'i bilinçli farkındalığınızın altındaki bilinçaltı bilgisayar programı gibi çalışan ezberlenmiş davranışlardan, duygusal tepkilerden, inançlardan, algılardan ibarettir. Dolayısıyla çoğu insanın çoğu kısmı gün boyu bilinçsiz. Bunu kişisel olarak alamazsınız. Çünkü onlar bir program içinde yaşıyor ve daha önce dedik, insanlar genellikle bir kriz ya da travma, bir hastalık ya da kayıp yaşadıklarında uyanıyor. Bir anda durumlarının farkına varmaya başlarlar. Ve farklı hissettikleri için hayatlarında ilk kez kendilerine dönüp bakarlar. Sözünü ettiğim bu durumun nörobilimdeki adı üst biliştir. Ön lobunuzun boyutunu düşünün. Beynin %40'ını kapsayan ön lob, öz farkındalığınızın bulunduğu yerdir. Bu da hayatta başarılı olmak için varoluş halini düzeltebilirsiniz demek. Kendinize bakabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyleri gözden geçirebilirsiniz. En değerli anılarımdan biri, bir şeyi düşünmem için onun gerçek olmak zorunda olmadığını fark ettiğim andı. Başka deyişle, her düşündüğünüz şeye de inanmayın. Ve bu düşünceyi güçlendirip güçlendirmeme gücüne sahip olduğumu fark edince, birden onu gözlemleyebildiğimi gördüm. O halde şöyle desem bana katılırsınız. Düşüncelerinizi gözlemlemeniz demek, artık programın içinde değilsiniz demektir. Siz programı gözleyen bir bilinçsiniz ve kendinizi o otomatik, o bilinçsiz varoluş halinden ayırdınız demektir. Peki sizce de bir alışkanlığınızı değiştiriyor olsanız, kilo vermek, sigarayı bırakmak, çikolata yemeyi bırakmak ya da her neyse, aynı seçime geri dönmenize neden olan şeylere bakmanız gerekmeyecek mi? Bir düşünün. Zihninizi yoklayacaksınız. Tanrım, şimdi o küçük şeytan aklıma gelip, rejime yarın başlarsın, çikolata sana çok iyi gelecek. Ne olmuş, herkes yiyor zaten diyecek. Siz seçici olmak ve bu düşünce geldiğinde onun üstesinden geleceğim demek zorundasınız. Haksız mıyım? Çünkü o düşünce sizi yine aynı seçime yönlendirecek. Artık kim olmak istemediğinizi zihninize sokmalısınız. Ve davranışlarınızı da gözlemlemeye başlamalısınız. Davranışlarınızı gözlemlerken bir karar vermelisiniz. Hem de büyük bir kararlılıkla. Bu verdiğiniz kararın büyüklüğü öyle yoğun bir enerji taşır ki, bu sizin beyninizdeki yerleşik programlardan ve bedeninizdeki ezberlenmiş duygulardan güçlüdür. Beden bu yeni zihne cevap verir, enerji akışı olur. Ve bu akış olduğunda bedeninize gelecekten bir numune verirsiniz. Aygırın dizginleri sizdedir artık. Onları çekersiniz ve patron benim dersiniz. Burada hayvan, yani beden zihne cevap vermeye başlar. Ayrıca duygulara da bakmanız gerekir. Dört gözle beklediğiniz duygulara, suçluluk, utanç ya da değersizlik duygusu olsun. Bunlar size çok tanıdık. Böyle hissettiğinizi bile bilmiyorsunuz ama hissediyorsunuz.
İşte burada karar vermeniz gerekiyor. Bu duygu benim geleceğime ait mi? Bunu geleceğime taşımak istiyor muyum? Çünkü ben bu duyguyu hissettiğim sürece geçmişimde yaşarım. Yani siz bu zihin ve beden hallerini gözlemlemeye başlayınca subjektif benliğinize objektif olmaya da başlarsınız. Tıpkı kendi videonuzu izliyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Beyzbol oynarken, tenis oynarken ya da dans ederken, bir topluluğa konuşurken ya da her neyse. Kendinizi gözlemleyebilirseniz, o zaman kendinizi de düzeltebilirsiniz. Katılıyor musunuz? Ve sonra da bu değişim süreci bilinçsiz benliğinizi bilinçli hale getirir. Ve siz her gün artık kim olmak istemediğinize karar verdikçe o eski benliğinizden de kopmaya başlarsınız. Bedeniniz ise duygusal anlamda bir tür yoksunluğa girer. Tıpkı bir tür bağımlılık gibi. Ama bunu da anlamanız gerekir. Ne de olsa eski benliğinizin biyolojik, nörolojik, kimyasal, hormonal, psikolojik ve genetik ölümüdür bu. Ve bunu anlamaya başladığınızda yeni benliğinizi de yaratabilirsiniz. Bedeninize duygusal anlamda gelecekten tatlar sunabilirsiniz. Henüz gerçeğini yaşamadan önce ve dediğimiz gibi duygusal işaret tamamen bir gene sinyal göndermektir. Çünkü beden, bir duyguyu gerçek hayatta mı yaşayıp deneyimlediniz, yoksa düşünce gücüyle mi üretip hissettirdiniz, bunun ayrımını yapamaz. İkisi de onun için aynı. Bir materyalist, zengin olduğum için şimdiden şükredemem, çünkü henüz zengin olmadım der. Bunun nedeni kişiliğinizin bir şekilde kişisel gerçekliğiniz tarafından yaratıldığına inanmanızdandır. Başka deyişle, ne düşünüp hissedeceğinizi dış çevreniz belirliyor. Bu Newton tarzı gerçeklik modelidir. Fakat kuantum gerçeklik modeline göre çevrenizi duygu ve düşüncelerinizle siz etkiliyorsunuz. Yani beyninizdeki hangi düşünceleri ateşleyip yerleştireceğinize karar verdikten ve yeni varoluş durumuna geçerken ve o varoluş durumunda davranışlarınızı planlarsanız başınıza hep en kötü şeylerin geleceğini takıntı yapmak yerine paranız olduğunda ne yapacağınızı düşünürsünüz. Sağlığınıza kavuştuğunuzda ya da özgürlüğünüze. Siz davranışlarınızı planlayıp hareketlerinizi tekrarladığınızda beyniniz bunu dış dünyanızda mı yoksa iç dünyanızda mı yaşadığınızı bilemez. Çünkü yaptığınız şeyin içindeyseniz düşünceniz deneyiminizdir. Kaç kişi benimle? Ön lobun boyutlarından dolayı beyin sizin düşüncenizi deneyim olarak algılar ki bu da insanın müthiş başarısıdır. Siz burada yaratırsınız. Siz olasılıkları tahmin etmeye başladığınızda ve tekrar gözden geçirdiğinizde ön lob beyninizde konu hakkında konuşan tüm devreleri susturur. Orkestra şefi odur. Zihninizdeki bütün sesleri ve konuşmaları susturur. Ve sizin öğrenip deneyimlediğiniz şeyleri temel alıp yeni nöron ağlarından rastgele seçmeye başlar. Beynin ön lobu farklı nöron ağları seçerken bir de resim oluşturur. Ve bu resmin bilinen ismi de niyettir. Ve işte bu niyette geleceğinizi gösteren pusuladır. Siz net bir niyeti yükseltilmiş bir duyguyla bir araya getirdiğinizde ise bunu hiç yaşamadım ki nasıl hissedeceğimi bilemem diyenler olacak. Ciddi misiniz? Zengin olursanız ne hissedersiniz? Mutlu mu? Minnettar mı? Hayata aşkla sarılasınız mı gelir? Bedeninize gelecekten bir örnek verin. Geleceği tatmasına izin verin. Bunu yaparsanız bedeniniz değişmeye, bu olay çoktan yaşanmış gibi görünmeye başlayacak. Yani artık hem beyniniz hem de bedeniniz bu olay daha önce yaşanmış gibi kanıt sunacak ve bundan böyle beyniniz de bedeniniz de geçmişte yaşamayacak. Bundan böyle her ikisi de gelecekle eşleşmiş olacak. Ve işte bu yasayla yaşamak, kuantum yasasına göre yaşamaktır. Kuantum yasası da çevreniz zihninizin bir uzantısıdır der. Ve eğer fikrinizi gerçekten değiştirirseniz hayatınızda bunun bir kanıtı olmalı. Yoksa bunu niye yapalım?